Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda klasman şampiyonu ile yapmış olduğum maçı sizlere göstereceğim. Aynı zamanda klasman şampiyonu ile oynamış olduğum taktiği detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Ve Cristiano Ronaldo videosuna 10.000 beğeni gelirse dedim, Ronaldo'yu size çıkartmaya çalışacağımı söylemiştim. Maalesef 10.000 beğeni gelmedi ama ben size yine Ronaldo'yu çıkartmanız için videonun içerisinde MyClub çekilişimizi kaçırmayın. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Haydi geçelim videomuza. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Rakibe de başarılar. İlk binli olan bir rakipti bu. Tony Adams'la başlıyor. Burada kanatlardan gelme Neymar. Poskos'a çok iyi kestik burada. Lautaro Martinez. Kylian Mbappe vuramadık. Kunde kapattı. Lautaro Martinez. Mükemmel bir falso ve mükemmel bir gol. 1-0 yaptık. Dünya şampiyonunun karşısında, klasman şampiyonunun karşısında. Enkante, Neymar gelmeye çalışıyor. Orta sahayı bir türlü geçemiyor. Çok kötü pas attık. Kante. Aldık. Van Dijk. Poskos. Kante. Olmadı. Kamavinga kaptı orada. Neymar'la gelmeye çalışıyor. Poskos yine yardım ediyor. Orta sahasına. Skospro'da arkadaşlar ofansif orta saha olarak oynatıyoruz. Bakın savunmaya nasıl yardım ediyor. Bak. Göbek oyuncumuz arkadaşlar mükemmel Mbappe'ye destek atıyor. Burada uzun gönderdiğim hata yaptı. Ruben Diaz Mbappe ile topu kaptı. Kylian Mbappe dakika 13. Mbappe mükemmel bir gol. Ve maç 2-0 oluyor. Rakip bir türlü orta sahamızdan topu geçiremiyordu. Büyük ihtimalle ona çok sinir oldu. Ve rakip arkadaşlar şöyle rakibin maçı internetimiz sıkıntılı acaba diye düşünüyordum. Ama rakip arkadaşlar şu an quit atıyor. Evet, klasman birincisi yani klasman şampiyonuna quit attırdık ve maçımızı kazandık. Bu taktiği detaylı olarak şimdi sizlere göstereceğim ama ilk önce rakibin klasman derecesini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi rakip birinci klasman şampiyonu yani. Rakibe bu taktikle quit attırdık. Daha bundan üstü yok, bu taktiğin üstü yok. Kullanmış olduğumuz taktiği arkadaşlar detaylı olarak sizlere anlatacağım bu videoda. 700 liralık MC çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler Zero eFootball Instagram hesabını takip etmek, Jafenrir Instagram hesabını takip etmek, Jafenrir Telegram kanalına katılmış olmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda Jafenrir YouTube hesabına abone olmak ve video like atmak, çekiliş esnasında şartları yerine getirip getirmediğiniz kontrol edilecektir. Bu şartları gerçekleştirdikten sonra videonun yorumlarına Instagram ve Telegram kullanıcı adlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Her YouTube hesabı bir çekiliş hakkı demektir. Farklı YouTube hesaplarınızdan çekilişe katılabilirsiniz. Örnek verecek olursak annenizin, babanızın ya da kardeşinizin YouTube hesabından 4-5 çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz. Aynı YouTube hesabından birden fazla çekilişe katıldığını tespit ettiğimiz kişiler ödülden faydalanamayacaklardır. Çekiliş 9 Ağustos Cumartesi günü saat akşam 8'de Jafenrir YouTube kanalında herkesin göz önünde yapılacaktır. Taktiğimizden bahsedecek olursak bakın şöyle bir 4-3-1-2 dizilişini kullanıyoruz. Yani buradan menajerin üzerine tıklıyoruz. Dizilişi değiştiriyoruz. Bakın buradan 4-3-1-2 tıklıyoruz. Şöyle göstereyim. 4-3-1-2 seçeneğine tıklıyorsunuz. Takımınızı diziyorsunuz. Oyun tarzımız uzun topla kontrol diyor. Burada ben Mourinho'yu seçtim ama siz herhangi bir uzun topla kontrol oynayan menajerle bu taktiğimizi çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz dizilişte esas olan oyuncu seçimlerimiz, bir de bireysel talimatlar. Bireysel talimatlarla oyuncu seçimlerimiz bu taktiğimizi mükemmel kılacak. Bakın burada kaleci, savunmacı ya da hücumcu bir kaleci kullanabilirsiniz. Daha sonra sağ bekimiz savunmacı bir bek. Ondan sonra şurada yok edici Cannavaro'yu savunmacı bekin yanına koyuyoruz. Daha sonra oyun kurucu Van Dijk'ı stoperimizin sağına koyuyoruz. Ve bir tane de hücumcu bek kullanmamız lazım. Hücumcu beki koyduk. Hücumcu bek arkadaşlar buraya kadar çıkacak. Burada pas istasyonu yapacak. Orta yapmamızı sağlayacak. Philipp Lahm'la bu çizgiye kadar ineceğiz. Philipp Lahm burada arkadaşlar göbek oyuncumuza destek atabilir. Arka tarafını göbek oyuncumuz kapatacaktır. Ve burada başka bir oyuncumuz daha olacaktır. Onu da söyleyeceğim kim olduğunu. Burada da bu görmüş olduğumuz oyuncuya da pas istasyonu yaratacağız. İki tarafta savunmacı bek olsaydı rakibin savunma hattı görmüş olduğunuz gibi yanlara kaymayacaktı. Bunların yanlara kaymasını istiyorsak rakibin orta sahasının da
mutlaka yanlara doğru kayıp orta sahada boşluk yaratmak istiyorsak ve mutlaka sağ bekte bir tane hücumcu bek kullanmalıyız. Şimdi geçelim bir sonraki oyuncumuza. Burada arkadaşlar Kante'yi koyuyoruz. Kante tam orta saha özellikli bir oyuncu. Mutlaka bir tam orta saha kullanacağız. Tam orta saha yoksa orkestra şef ideal olabilir buraya. Ve bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Patrick Vieira. Burada Patrick Vieira'yı yok edeceğiz. Siz burada ön libero'da kullanabilirsiniz. Defansif farkındalığı yüksek. Orkestra şef de olabilir. Yani orkestra şefin de arkadaşlar biraz hız daha iyi olsun. Hızlanması iyi olsun. Hava topu hakimiyeti iyi olsun. Defansif orta sahada. Ben sizlere bireysel talimatları şimdi göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar burada göbek oynayabilecek Hoeneß var. Hoeneß bomba atma özelliğine sahip bir oyuncu. Bu oyuncumuzu nasıl kullanacağımızı bireysel talimatlarda göstereceğim sizlere. Burada kullanacağınız oyuncu boşluk kollayan oyuncu olsun. Yaratıcı oyun kurucu sakın kullanmayın. Burada mutlaka orkestra şef ya da tam orta saha olursa mükemmel olur. Ve ofansif orta sahamızın merkezi de mutlaka bir tane boşluk kollayan olsun. Ve özellikle oyuncu ayrıntılarına geleceğimiz zaman şöyle gösteriyorum. Defansa katılım ve agresiflik, ikili mücadele ve defansif farkındalık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 70'in üstünde olmalı. Bu çok önemli. Sebebi de şu. Geri çıkalım. Bu oyuncumuz geri geleceği için bu taktikte arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz dizilişte geri geleceği için topu kapmak için burada bir boşluk kollayan ama defansif farkında yüksek bir oyuncu olursa şunların arasına kadar gelecektir. Orta sahaya kadar destek atacaktır. Yani göbeğe kadar gelip topu kapmamıza yardımcı olacaktır. Defansif farkındalı olan bir oyuncu. Ama burada yaratıcı oyun kurucu kullandığınız zaman çok cılız kalıyor. Hiçbir topu kapmamıza fayda sağlamıyor. Yani burada bir geri gelen forvet de kullanabilirsiniz. Ofansif orta sahamızda arkadaşlar Pele ya da Gullit tarzı geri gelen forvet kullanırsanız daha iyi olur. Ya da Johan Cruyff. Geri gelen Johan Cruyff'u burada kullanırsak daha iyi olur. Forvet hattımızda ise bir Mbappe, fırsatçı golcü, bir de kurnaz oyuncu kullanıyorum. Bir tane fırsatçı golcü, bir tane kurnaz oyuncumuz var. İki fırsatçı golcü de olabilir burada. Burada iki hızlı oyuncu kullandık. Burada bir tane hava üstünlüğü olan bir oyuncu da kullanabiliriz. Hava üstünlüğü yüksek bir Cristiano Ronaldo'yu burada kullanırsak mükemmel olur Bebeton'un yerinde. Takımımızın arkadaşlar bireysel talimatlarını ayarlayacak olursak bireysel talimatlar bölümüne geliyoruz buradan. Bakın hücum 1'e ofansif diyoruz. Buradan Uli Hoeneß'a ofansif veriyoruz. Uluyoruz. Ofansif veriyoruz. Daha sonra hücum 2'ye geliyoruz. Defansif veriyoruz. Kime defansif veriyoruz? Çok iyi bakın buraya. Defansif orta sahamıza defansif veriyoruz. Bitti diyoruz daha sonra. Bir sonraki defans 1'deki bireysel talimatımıza ise şöyle kontra hedef diyoruz. Burada Mbappe ya da mutlaka burada arkadaşlar mutlaka burada sol santraforunuza kontra veriniz. Şuraya bir tane Mbappe'ye de kontra verdikten sonra takımımızın bireysel talimatları tamamdır. Şimdi buradan çıkıyoruz, geri diyoruz. Burada defansif orta sahamıza defansif vermemizin amacı arkadaşlar son zamanlarda DOS oyuncularımızın çok ileri açıldığını görüyoruz. Yani oyuncularımızı tutamıyoruz. Ön libero da olsa yine biraz açılıyor. Biz bunu defansif vererek bu oyuncumuzun ileri doğru kaçmasını engelliyoruz. Yani defansa görmüş olduğunuz stoper hattına daha yakın oynayacaktır. Yani olduğu pozisyonunu da koruyacaktır. Daha defansif kalacaktır. Burada tam orta saha olduğu için buradan gelebilecek, kanatlardan gelebilecek her türlü atağı keseceğiz ve topu kapar kapmaz da Philipp Laham'la atağa çıkacağız. Bu bir. Buradaki göbek oyuncumuza yani boşluk kollayan oyuncumuza ofansif vermemizin amacı da göbek oyuncumuz arkadaşlar forvete kadar neredeyse gelecektir. Hatta savunmanın arkasına sarkacaktır. Rakip de bu şok etkisi yaratacak çünkü rakip bu iki tane forvete odaklandığı zaman bu görmüş olduğumuz boşluk kollayan göbek oyuncumuz ileriye ok gibi fırlayacaktır ofansif verdiğimiz için. Top rakipteyken de bu görmüş olduğunuz oyuncumuz geriye kadar gelecektir. Orta sahamıza destek atacaktır. Orta sahada topu çok hızlı bir şekilde kapmamıza yardımcı olacaktır. Zaten topu kaptık mı düşünün Baresi topu kaptık mı onu hemen bildirme yapacaktır. Bildirecektir burada. Savunma oyuncularının kafası karışacaktır. Büyük ihtimalle rakibin de iki tane hücumcu bek olduğunu düşünürsek bu ileri çıktığı zaman rakibin kafası karışacaktır. Burada kontra verdiğimiz oyuncu daha çok pozisyona sokabileceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla cevaplayacağım. Çekilişe katılmayı unutmayın. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.